Nefis Yemek Tarifleri Mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle hem kırmızı pancarın kendisini hem de yapraklarını ve sapını değerlendirebileceğiniz birbirinden lezzetli 4 tane farklı tarif paylaşacağım. Her biri şifa deposu, çok lezzetli ve besleyici tarifler. Dilerseniz hemen yapılışlarına başlayalım. İlk olarak kırmızı pancar mezesi tarifiyle başlıyorum. Bunun için tavaya 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını alarak ısıtalım. Ardından rendelediğimiz pancarları tavaya ilave edelim ve kavurmaya başlayalım. Pancarları daha sonra ocaktan alarak soğumaya bırakalım. Biz de bu sırada 6 yemek kaşığı kadar yoğurda, 3 diş sarımsak ve 1 tatlı kaşığı tuzu ilave ederek çırpalım. Soğuyan pancarları da yoğurda ilave edip tüm malzemeyi güzelce karıştıralım. Dilerseniz bu aşamada biraz doğranmış ceviz ilavesi yaparak tarifi daha da zenginleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi rengiyle göz alıcı, iştah açıcı, nefis bir meze hazırlamış olduk. İyice karıştıktan sonra mezeye uygun bir servis tabağına aktarıp üzerine maydanoz, ceviz ve tercihe bağlı olarak zeytinyağı ile süsleyebilirsiniz. Az malzeme ile kolayca hazırladığımız, sofralarınıza renk katacak ve lezzetine çok güvendiğim bu besleyici meze tarifini umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdi kırmızı pancar turşusunun tarifine başlıyorum. Daha önce turşu yapmayanların bile kolaylıkla hazırlayabileceği katkısız, şifa deposu bir tarif. Umarım sizler de beğenirsiniz. 1 çay bardağı üzüm sirkesi, 1 yemek kaşığı kaya tuzu ve 3 su bardağı içme suyunu güzelce karıştıralım. Şimdi doğradığımız pancarları kavanoza yerleştirelim. İçerisine 2'ye böldüğümüz sarımsakları da atalım. Kalan pancarları ve sarımsakları sırasıyla kavanoza doldurmaya devam edelim. Daha sonra hazırladığımız sirkeli suyu da kavanoza aktaralım. Bu arada eğer kavanozun üzerinde boşluk kalıyorsa içme suyu ile tamamlayabilirsiniz. Kavanozu tamamen doldurduktan sonra ağzını sıkıca kapatarak 14 gün serin ve kuru bir yerde fermente olması için bekletelim. Sürenin sonunda turşumuz servise hazır olacak. Kapağını açtıktan sonra eğer serin bir ortamda saklama imkanınız yoksa buzdolabına kaldırmanızı tavsiye ederim. Sırada sunumuyla göz dolduran, lezzetine de bayılacağınızı düşündüğüm pancarlı kısır tarifi var. Doğradığımız pancarları tencereye alalım ve üzerini geçecek kadar su ilave edelim. Pancarlar yumuşayıncaya kadar yaklaşık yarım saat süreyle haşlanmaya bırakalım. Daha sonra bir çatal batırarak yumuşaklığını kontrol ettikten sonra tencereye ocaktan alabiliriz. Ayrı bir kaba 3 su bardağı köftelik bulguru alalım. Üzerine henüz sıcak olan 4 su bardağı pancar suyunu ilave ederek bir yandan da karıştıralım. Bulgurların üzerine 1 tatlı kaşığı da tuz ilave edip şöyle bir karıştırdıktan sonra üzerini streç filmle kapatarak yarım saat bu şekilde bekletelim. İyice şişen bulgurlara 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı karabiber ilave edelim. Daha sonra rendelenmiş havuçları ve pancarları bulgurların üzerine ilave edelim. Doğradığımız tüm yeşillikleri de ekledikten sonra birkaç diş rendelenmiş sarımsağı da ekleyerek tüm malzemeleri güzelce karıştıralım. Karıştıkça pancarların renginin yavaş yavaş kısıra geçtiğini görebilirsiniz. Son olarak 1 çay bardağı zeytinyağı, 2 tane limonun suyu ve 2 yemek kaşığı nar ekşisini de ilave ederek tekrardan karıştıralım. Kısırımız hazır. İsterseniz tek tek servis kaselerine alabilir veya benim gibi bir kek kalıbına doldurarak da şekil verebilirsiniz. Özellikle misafir sofralarınız için hazırlıyorsanız bu şekilde şık bir sunum elde etmiş olursunuz. Son olarak pancarın yapraklarını ve sapını değerlendirebileceğiniz çok pratik bir salata tarifi paylaşacağım. Tencereye yarım çay bardağı zeytinyağını alalım. Doğradığımız pancar saplarını da ekleyip yüksek ateşte yaklaşık 5 dakika kadar kavuralım. Ocağın altını kısarak tencereye doğradığımız pancar yapraklarını ve 1 çay kaşığı kadar tuzu ilave edelim. Birkaç dakika kavurduktan sonra tencerenin kapağını kapatalım. Pancar yapraklarını kısık ateşte ara ara karıştırarak pişirelim. Ortalama 8 dakika kadar pişirdikten sonra pancar yapraklarını son kez şöyle bir karıştırarak ocaktan alalım. Şimdi 1 tane limonun suyunu sıkıp içerisine 3 diş ezilmiş sarımsağı ilave ederek karıştıralım. Hazırladığımız bu limonlu sosu da salatanın üzerine güzelce gezdirelim. Pancar yaprağı salatamız böylelikle hazır. Bir servis tabağına aktardıktan sonra servis edebilirsiniz. Ben üzerine biraz da ceviz kırığı serpiştirdim. Dilerseniz sade olarak da servis edebilirsiniz. Pancar yaprağı salatası et ve tavuk yemeklerinin yanına yakışan bir tarif. Farklı salata tarifi arayanlara mutlaka denemelerini tavsiye ederim. Kırmızı pancarla hazırlayabileceğiniz birbirinden lezzetli ve sağlıklı 4 tane tarif hazırlamış olduk. Umarım bu lezzetli tarifleri sizler de dener ve beğenirsiniz. Tariflerle ilgili yorumlarınızı ve önerilerinizi mutlaka bekliyor olacağım. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.